Arkadaşlar hepinize günaydın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli dostlar, bugün sizlere daha önceki derslerimde bahsettiğim formasyon analizlerinden bahsedeceğim. Formasyon analizlerimizden de OBO ve TOBO formasyonlarımızda giriş yapmayı düşünüyorum. Daha sonraki videolarımda diğer formasyonlara da değineceğiz. Değerli arkadaşlar, fazla vaktinizi almadan hemen formasyonlarımıza geçmek istiyorum. OBO formasyonumuzla başlamak istiyorum. OBO nedir? OBO, omuz, baş, omuzun baş harflerinden e, yan yana getirilmesiyle oluşan bir formasyon ismidir. Şuraya da hemen yazayım. Omuz, baş, omuz, bir insan gövdesi olarak düşünün bu formasyonu. Şöyle ki, formasyonumuzda bir tane destek gövdesi var, destek bölgesi var. Bu destek çizgisi değerli arkadaşlar, formasyonumuzun olmazsa olmazdır. Şimdi kıymetli arkadaşlar, burada şu şekilde bir işlem açıyoruz. Sol omuz destekten güç alıp tekrar desteğe geldikten sonra burada bir baş oluşumu yapar ise ve tekrardan sağ omuzda oluşturur, desteğe gelir ise, değerli arkadaşlar, burada pozisyonumuzu desteğin altına indiği zaman satış pozisyonu olarak gerçekleştiriyoruz. İşlemimiz bu bölgede, elimizde bir finansal varlık var. Omuz, baş, omuz formasyonu oluşmuş. Formasyon destek bölgesini aşağı yönlü kırdığı zaman formasyon hedefi, daha önceki videolarda da izah etmiştim, aralık derinliği kadardı. Şöyle kontrol ettiğimizde destek noktasından sonra hemen hemen aralık derinliği kadar bir düşüş söz konusu. OBO formasyonumuz budur arkadaşlar. OBO formasyonu, omuz, baş, omuz. Genelde bir düşüş trendinin başlayacağını bize bildirir. Bunları not edin arkadaşlar. OBO formasyonu bize bir düşüş trendinin başlayacağını bildirir. Şimdi hemen vaktinizi kaybetmeden TOBO formasyonuna geçmek istiyorum. TOBO'da şurada hemen bu örneğimizi şurada hemen göstermek istiyorum. TOBO'da açılımı yine OBO'dan gelen ters omuz baş omuzdur. T harfi tersi omuz başın T'si. Tersten baktığımızda burada yine bir omuz, burada bir baş, yine burada bir omuz bölgemiz bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar, gene örnek üstünde tesadüf denk gelmişken söylemek istiyorum. Her zaman bu destek ve direnç çizgilerimiz yatay olmak zorunda değildir. Eğimli de olabilir. Hemen buna değindikten sonra formasyonumuzu incelemek istiyorum. Ters omuz baş omuz formasyonu yükseliş trendinin habercisidir.
değerli arkadaşlar. Yükseliş trendinin habercisidir. Şöyle ki aynı kurallar, OBO'daki kuralların hepsi burada da geçerlidir. Kırılıma bakıyoruz. Şimdi finansal varlığımız direnci çarpmış, gelmiş başı oluşturmuş, direnci çarptıktan sonra sağ omuzu oluşturmuş ve kırılımı da gerçekleştirmiş. Burada ihtiyatlı davranmak isteyen traderlarımız tekrardan Tobo formasyonunun direnç bölgesine temas etmesine, yani dünkü dersimizde bunu anlatmıştım, hatırlayanlar varsa, yani geri çekilme hareketi yapmasını, yani pullback yapmasını beklerler. Buna da onay alma derler. Burada aynı zamanda onu da görüyoruz. Direnci kırdıktan sonra tekrardan direnci temas ederek bir onay alma işlemi gerçekleştiriyor. Bundan sonraki arkadaşlar hareket gördüğünüz üzere yukarı yönlü bir yükseliş trendine girdiği harekettir. Kıymetli arkadaşlar, tabii ki her zaman OBO ve TOBO formasyonları çalışmayabilir. Bu söylediğimiz teknik analizdeki tüm işlemler genel kaideler olmakla birlikte bunları tek başına kullanmamıza doğru değildir. Bir önceki dersimizde anlattığım MACD stratejisine bunda kullanırsak güçlenir, RSI'yi eklersek güçlenir. Efendime söyleyeyim, diğer anlatacağım formasyonlarda bunlara eklersek güçlenir. Bunların üstüne daha ileriki süreçte anlatacağım hareketli ortalamalarda eklersek formasyonumuzun hassasiyetini arttırmış oluruz. Hassasiyetini arttırmış oluruz. Burada genel kaidelere bakıyoruz. Şimdi bir de çalışmayan bir formasyon açmak istiyorum size kıymetli arkadaşlarım. Burada yine bir omuz baş omuz görüyoruz. Aslında çok da temiz. Direnç noktalarına temas etmiş. Omuzu oluşturmuş. Sonra başı oluşturmuş. Tekrardan omuz oluşmuş. Beklenti şudur. Direnç kırılır. Ya onaya gelir tekrardan ya da onaya gelmeden ya da gelerek yukarı yönlü bir trend oluşturur. Beklentimiz budur. Ama burada finansal varlığımızı almış. Omuz oluşturduktan sonra dirençten dönmüş. Tekrar dirence bir deneme yapmış. Kıramamış. İşte bu da bir nevi pullback'tir. Dirençten geri sektiği zaman bize bir düşüş trendinin başladığını gösterir kıymetli arkadaşlar. Onaylara, temaslara çok dikkat edin. Geri dönüşlere çok dikkat edin. Bu bölgelerde tekrar bir dirence yönelme olduğu zaman muhakkak direnç bölgesine direncin altına stop loss koymayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Stop loss'unuz bulunsun, zarar kesiniz bulunsun. Borsada finansal varlıklara yatırım yaparken şunu unutmayın arkadaşlar. Önceliğimiz kar yapmak değil. Önceliğimiz zarar etmemek. Önceliğimiz zarar etmemek. Ondan sonra kar alma stratejilerimizi güçlendireceğiz. Burada zarar almazsak, elimizdeki sermayeyi tüketmezsek ne yaparız? Bir diğer formasyonda örnek olsun diye gösteriyorum. Burada o sermaye ile kar elde edebiliriz. Önemli olan sermayenin bütünlüğünü korumak, zarar etmemek, fırsat bulduğumuzda da kar edebilmek. Kıymetli arkadaşlar, dersimizi burada sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım zarar etmediğiniz, güzel karlar aldığınız bir yatırım hayatınız olur.
Hepinize sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Kendinize iyi bakın.